Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz çalışan annelere bakıcı desteği verilecek mi? Ne kadar verilecek? Neler yapmaları lazım? Bütün bilgiler bu videoda. Bu haberden sonra da Türkiye'de kayak merkezinde otelde çıkan yangından bahsetmek istiyorum. Benim mesleğim olduğu için yorumlarda geldi. Yorumlar için de teşekkür ederim. Abi sen bu konuda hiçbir şey söylemedin. Senin de mesleğin, bize bir şeyler söyler misiniz? Tabii ki söylerim. Bu haberden sonra o konuyu da kısadan dile getirmek istiyorum. Şimdi fazla değerli vaktinizi almadan hemen habere geçmek istiyorum. Çalışan annelere bakıcı desteği ödemesi yeni tutarlar 2025. Çalışan annelere bakıcı desteği ne kadar? Aylık ödeme kaç TL? Başvurular nasıl yapılır? 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek. Çalışan anneye bakıcı desteği başvuruları ve 2025 aylık ödemelerin ne kadar olduğu son yapılan açıklama ile takip ediliyor. Çalışan anneye bakıcı desteği ödemeleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan anne için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu destekle ilgili paylaşımda bulunarak 3 ilde yürütülen proje kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacağını ifade etti. Ayrıca 2025 yılında çalışan annelere ödenecek bakıcı desteği aylık tutarları da belli oldu. Peki, çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu? Bakıcı desteği nasıl alınır? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar. Çalışan annelere bakıcı desteği ile ilgili önemli açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi Educare 2 kapsamında çalışan annelere bu yıl 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını bildirdi. Peki çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar? Başvurular nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar. 2025 bakıcı desteği ödemesi ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 20 ay süreyle yürütülen proje kapsamında 2025 yılı için aylık destek tutarı 15 milyon 295 bin lira oldu. Evet değerli seyirciler, bu şimdi nasıl hesaplanıyor? Rakamlara geliyorum. Burasını titizle izleyin. Tam zamanlı çalışan annelere 510 euro ya da TL karşılığı 18.926 lira. Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 euro ya da TL karşılığı 20.779 lira. Yarı zamanlı çalışan annelere 255 euro ya da TL karşılığı 9.462 lira. Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 euro ya da TL karşılığı 11.317 lira verilecek. 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak. Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan anne için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi 2, Educare 2 sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor. Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik eden sistem sayesinde çalışan annelere maaş bağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelerin her zaman yanındayız. Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi 2, Educare 2 sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor. Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.
Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak dedi. Peki kimler başvurabilir? 0 ile 24 ay arası çocuğu olup, yani 2 yaşına kadar, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler çalışan anne desteğinden faydalanabilecektir. Evet değerli seyirciler, haberimiz burada sona erdi. İnşallah beğenmişsinizdir bu haberi. Ben şahsen tabii ki çalışan anneler adına sevindim, beğendim. Onlara destek olduğu için çalışan annelere şimdi buradan sesleniyorum. Sizler de başvurursanız, faydalanırsanız iyi olur. Videonun başında söylediğim gibi Türkiye'de otelde, kayak merkezinde çıkan yangından biraz bahsetmek istiyorum. Neden? Ben de şahsen o işte çalıştığım için benim aceleden tanıtayım işimi. Benim çalıştığım şirket değerli seyirciler yangın, dumana, suya karşı biz sistemler satıyoruz ve bunun montajlarını yapıp ondan sonra da kontrollerini yapıyoruz. Ben bu sistemlerin kontrollerini yapıyorum. Daha fazla detayla girmek istersem bilhassa yangın çıktığı zaman binanın içinde acil çıkışlar, merdivenler içerideyse orada olan dumanı acele bir şekilde binadan dışarı atmak, binanın içinde olan insanlar tabii ki acele bir şekilde o binayı terk etmesi için. Şimdi Türkiye'de otelde bu yangın çıktı. Fazla detaylı giremem ama başlamadan evvel bütün ölmüş vatandaşlarımıza mekanı cennet olsun diyorum. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara Allah kuvvet versin. Başları sağ olsun. Daha fazla bir şey diyemem. Yangına gelince de bunu detaylı olarak araştırmak lazım. Yangın nasıl çıktı? Neden sistemler çalışmadı? Orada da burada sprinkler anlage deniyor. Orada da yağmur yağdırma sistemleri varmış. Çalışmamış. Ben bunu haberlerden böyle gördüm. Daha fazla detayla girmek istemiyorum. Çünkü bilmediğim için. Neden çalışmadı? Birisi bir hata mı yaptı? Servisler mi yapılmadı? Buna detayla giremem. Peki söndürücü tüpler yok muydu? Yardım merdiveni de neden duman vardı? Neden duman merdiveni dışarıda değil? Çok sorular var. Onun için ben bu soruların cevabını detaylı bilmediğim için değerli seyirciler daha fazla bir şey diyemem. Yalnız şunu bilin ki Avrupa'da, İsviçre'de araştırmaların sonunda bir yangın çıktığı zaman insanların %97'si yani 100 kişiden 97 kişi dumandan zehirlenerek ölüyor önce. Hayatını kaybediyor. Ondan sonra tabii yangın olan bir odanın içinde bulunuyorsa vücudu da yanıyor. Ama o insan dumandan ölüyor. Bunun araştırmaları yapıldı. 3 kere, inanın bana, 3 kere derin nefes aldığınız zaman zaten bayılıyorsunuz, kendinizi kaybediyorsunuz. O anda düştüğünüz zaman iş bitmiş oluyor. Bir daha geri gelemiyorsunuz. Veyahut da sizi elinizden birisi tutup dışarı çıkarması lazım, oksijen vermesi lazım. Belki o zaman hayatınızı kurtarabilirler. Buradaki araştırmalara göre %97 ilk önce dumandan ölüyor. 3 kişi yanarak ölüyor. Tabii ki bunlar şimdi çok acı sözler, kusura bakmayın, biraz detaylı girdim. Ama belki bazısı der ki dumandan 3 kere nefes alıp ölmek daha iyi. Yanarak, can vererek ölmek tabii ki. Arkadaşlar ben yani düşünmek bile istemiyorum. Dünyada en kötü ölüm ya boğularak veyahut da yanarak.
Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Onun için bu konuda da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Neden? E, Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü vatandaşlarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yani ben de bir üzgünlük çekiyorum. Ne kadar aramızda ne kadar mesafe olursa olsun, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bunu hiç kimse hak etmedi. Böyle bir ölümü. Onun için fazla bir şey diyemeyeceğim. Yorumlar açık. Siz tabii ki siz düşündüklerinizi yazabilirsiniz ama tekrar lütfen kimseye hakaret etmeden, küfür etmeden olsun. Burası bir aile kanalı. Çocuklar da seyrediyor, çocuklar da yorumları okuyor. Onun için rica edeceğim. Hepinize hayırlı uğurlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize dikkat edin. Biraz hüzünlendim, kusura bakmayın. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.